Arkadaşlar merhaba. Biz bu videoda 3 tane vektörün lineer bağımsız olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bize verilen vektörler 1, 1, 1, 1, 2, 1 ve 1, 1, 3 vektörleridir. Biz bu vektörlerin lineer bağımlılığına ya da bağımsızlığına bakmak istiyorsak aslında size verilecek olan herhangi vektörlerin lineer bağımlılığına, bağımsızlığına bakmak istiyorsanız sizin bakmanız gereken bir tane eşitlik var. En genel tanımıyla size n tane vektör verilirse siz C1V1 artı C2V2 artı Cn ve n'e kadar olan vektörlerin sıfıra eşit olup olmadığına bakacaksınız. Aslında bu eşitliğe siz her zaman sahipsiniz. Fakat bu eşitliğe sadece ve sadece C1 değerlerinin C1, C2, Cn'e kadar olan tüm C değerleri sıfırken sağlanıyorsa siz vektörlerinize lineer bağımsız dersiniz. Eğer siz sıfırdan farklı herhangi bir tane olsun herhangi bir C değeri bulursanız siz o vektörlere de lineer bağımlı dersiniz. Yani bizim kontrol etmemiz gereken şey buradaki C değerleri. Öncelikle bize 3 tane vektör verilmiş. Bunları isimlendirelim. Birinci vektöre V1 diyelim. İkinci vektöre V2 diyelim. Ve üçüncü vektöre de V3 diyelim. O zaman benim eşitliğim şu şekilde oluşur değil mi? C1 V1 artı C2 V2 artı C3 V3 eşittir 0 şeklindedir. Bu eşitliğe geldiğiniz zaman siz aslında soruyu çözdünüz, bitirdiniz bile. Yapmanız gereken şeyler çok basit. Adım adım yapacağız. Burada V1, V2, V3'ün ben kim olduğunu biliyorum. Zaten ben isimlendirmiştim. Birinci vektöre V1 demiştim. O halde burası ne oldu? C1 çarpı V1. V1'in tanımı nedir? 1, 1, 1. Şurada. Artı C2 çarpı V2. V2'nin tanımı ne? 1, 2, 1. Yazalım. 1, 2, 1. Artı C3 çarpı 1, 1, 3. 1, 1, 3. Burada önemli bir nokta daha var arkadaşlar. Sağ tarafımız aslında 0 değil. Sağ tarafımız 0 vektörüdür. Nerenin 0 vektörüdür? R3'ün 0 vektörüdür. R3'ün 0 vektörü nedir? 0, 0, 0'dır değil mi arkadaşlar? Şimdi aslında çok basit bir vektör eşitliğimiz var. Fakat bunu daha basit görebilmek için şu işlemleri yapalım. Burada bir skalar çarpma var. Vektör bir sayı ile çarpılmış. Aynı şekilde burada da bir skalar çarpma var. Vektörümüz bir sayı ile çarpılmış ve burada da bir skalar çarpma var. Bu işlemleri yapalım. Skalar çarpma varsa nasıldır? Bütün terimleri aslında o sayı ile çarpmamız lazım. Yani buradan 1 çarpı C1, C1, 1 çarpı C1, C1 ve 1 çarpı C1, C1. Aynı şekilde burada da bir skalar çarpma var. Vektörümüzü C2 ile çarpmamız lazım. İlk boyuttan bir tane C2, ikinci boyuttan 2 tane C2, üçüncü boyuttan bir tane C2 oluşur. Ve benzer şekilde üçüncü vektörü de C3 ile çarpıyoruz. Bir tane C3, bir tane C3 ve 3 tane C3 oluştu değil mi? Sağ tarafta hiçbir şey yapmamıza gerek yok. O hala 0. Peki şimdi bizim neyimiz var? 3 tane vektörün toplamı var. 3 tane vektörü biz taraf tarafa toplayabiliriz. Nasıl toplardık? Öncelikle birinci boyuttan C1 var. Buradaki birinci boyutta C2 var. Buradaki birinci boyutta C3 var. O zaman ilk boyutta C1 artı C2 artı C3 var. İkinci boyuta gelelim. İkinci boyutta C1 var. Artı 2C2 var. Artı 1C3 var. Toplayalım bunları. C1 artı 2C2 artı bir tane C3. Ve son olarak üçüncü boyutta C1 var. Artı C2 var. Ve artı 3 tane C3 var. Bunları da toplayalım. C1 artı C2 artı 3 tane C3. Ve sağ tarafta yine 0, 0, 0. Şimdi elde ettiğimiz şey bir vektör eşitliğidir arkadaşlar. Vektör eşitliğinde bütün boyutların birbirlerine eşit olması lazım. Öncelikle ilk boyuta bakalım. İlk boyutta neyimiz var? C1 artı C2 artı C3. Burada ilk boyutta ne var? 0 var. Bu ikisinin eşit olması lazım.
Yani C1 artı C2 artı C3'ün 0 olması lazım. Benzer şekilde ikinci boyutlarında eşit olması lazım. Burada ikinci boyutta bu var. Burada ikinci boyutta 0 var. O halde C1 artı 2C2 artı C3 0 olmalı. C1 artı 2C2 artı C3 0 olmalı. Ve yine üçüncü boyutta C1 artı C2 artı 3C3 varmış. Bu da kime eşit olacak? Buradaki 0'a eşit olacak. O halde C1 artı C2 artı 3C3 sıfıra eşit olacak. Evet, biz şimdi ne elde ettik arkadaşlar? Bizim elde ettiğimiz şey bir denklemler sistemidir. Denklemler sistemi. Denklemler sistemi nasıl çözülür? İsterseniz yok etme metodu kullanırsınız. İsterseniz indirgenmiş eşelon forma gelirsiniz Gauss metodu ile. İsterseniz Gauss-Jordan kullanırsınız. İsterseniz matris çarpımı kullanırsınız. Bu size kalmış. Fakat ben Gauss metodunu tercih ediyorum. Çünkü elementer satır operasyonlarını yapabilen kişi bu soru için başka bir şey bilmesine gerek yok. Elementer satır operasyonları ile biz bu denklemler sistemini nasıl çözerdik? Öncelikle buradan bir genişletilmiş katsayılar matrisi üretmemiz lazımdı. Bilinmeyenlerimize bir bakalım. İlk bilinmeyenimiz C1, ikinci bilinmeyenimiz C2 ve üçüncü bilinmeyenimiz C3 değil mi? O zaman biz genişletilmiş katsayılar matrisinde ilk sütunumuzu C1'in katsayıları ile yazabiliriz. Burada C1'in katsayıları kimler? 1C1, 1C1, 1C1. Demek ki 1, 1, 1. Sonra ikinci sütunumu ben C2'nin katsayılarıyla yazabilirim. C2'nin katsayıları burada bir tane C2 var. 1. 2 tane C2 var. 2. Bir tane C2 var. 1. Benzer şekilde üçüncü sütunumu da C3'ün katsayıları ile yazabilirim. 1C3, 1C3 ve 3 tane C3 var. Sağ taraf nedir? Sağ taraf zaten 0, 0, 0. Bundan sonra ne yapmam gerekirdi arkadaşlar? Elementer satır operasyonları yapmam lazım. Öncelikle birinci satır birinci sütundaki adamın 1 olup olmadığına bakacağım. Zaten bir şey yapmama gerek yok. Ondan sonra alt tarafının 0 olmasını istiyorum. Şurası ve şurası 0. Eğer ben birinci satırımı eksi 1 ile çarparsam ve ikinci satıra eklersem, ikinci satırı değişiyorum. Şurayı 0 yaparım. Aynı şekilde birinci satırı eksi 1 ile çarparsam ve üçüncü satıra eklersem burayı 0 yaparım. O halde benim genişletilmiş katsayılar matrisim 1, 0, 0. İlk satıra bir şey yapmadık zaten 1, 1, 0. Şimdi eksi 1 artı 2, 1. Eksi 1 artı 1, 0. Buralar zaten 0. Daha sonra eksi 1 artı 1, burası 0 oldu. Eksi 1 artı 3, burası 2 oldu. Bir işlem daha yapalım. Gerek yok açıkçası ama 3. satırı biz 2'ye bölebiliriz. 3. satırı 2'ye bölersek elde edeceğimiz şey 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 3. satırı 2'ye bölmüştüm. Buradan 1 kaldı. Şimdi burada rankımız önemli arkadaşlar. Öncelikle kaç tane sütunumuz vardı? Zaten birinci sütun C1'di. İkinci sütun C2 idi. Üçüncü sütun da C3'tü. C1'in bir pivot sayısı var. Yani bir parametre olamaz. C2'nin de bir pivot sayısı var. O da parametre olamaz. C3'ün de bir pivot sayısı var. Bu da parametre olamaz. Burada rankımız zaten 3'tür. Ve zaten 3 sütunumuz vardı sol kısımda. Bu yüzden bizim aslında tek çözümümüz vardır. Ve bu tek çözüm nedir arkadaşlar? Hatırlayacağınız üzere her bir satır bizim için bir denklem belirtirdi. Mesela buradaki genişletilmiş katsayılar matrisine bakalım. Biz bu denklemler sistemiyle bunu üretmiştik. Aslında burada her bir satır buradaki bir denklemi temsil eder. Dikkatli bakalım. İlk denklemde 1C1 var, 1C2 var, 1C3 var. Aslında bu birinci satır. İkinci denklemde 1C1, 2C2, 1C3. Aynen öyle değil mi? Üçüncü denklemde 1C1, 1C2 ve 3C3 var. Aslında her bir denklem benim için bir satırdır. Buradaki
satırları da denklem olarak yazabiliriz. Nasıl yazabiliriz? Öncelikle ilk satıra bakın. Demek ki 1C1 artı 1C2 artı 1C3'üm var. Eşittir 0. Sağ tarafı 0 çünkü. İkinci satıra bakalım. İkinci satırda 0C1 artı 1C2 artı 0C3 var. Eşittir 0. Ve son satıra bakalım. Son satır da bize bir tane denklem verecek. 0C1 0C2 artı 1C3. Şimdi buraya dikkatli bakalım. Burada zaten 0C1 sıfırdır. 0C3 de sıfırdır. 0 çarpı C1 0 çarpı C2. Bunlar 0. O zaman burada ikinci satıra bakacaksak 1C2'nin 0 olduğunu gördük. Yani C2 aslında 0. Benzer şekilde burada C3'ün de 0 olduğunu görüyoruz. O halde bu bilgileri biz buradan ikinci satırdan ve üçüncü satırdan sahibiz. Bu denklemde C2 yerine 0, C3 yerine 0 yazarsanız 1C1'in aslında 0 olduğunu görürsünüz. Yani bu denklemler sistemini sağlayan bizim için sadece C1'in, C2'nin ve C3'ün 0 olma durumu var. Bu da neyin tanımıdır aslında arkadaşlar? Lineer bağımsızlığın denklemler sistemini sağlayan C değerleri C1, C2, C3'ün 0 olmasıdır. O halde biz ne deriz arkadaşlar? O halde V1, V2, V3 yani V1 neydi? 1, 1, 1. V2 neydi? 1, 2, 1. Ve V3 neydi? 1, 1, 3. Vektörleri lineer bağımsızdır diyoruz. Ve soru bu kadar arkadaşlar. Daha fazla lineer cebir videoları izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.